Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri kendi toprağı dışında büyütebileceğiniz farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem orkidelerinizi büyütmek için hem kolaylık sağlayacak hem de orkideleriniz bu yöntemde yeni çiçek dalları, yeni yaprak ve yeni kökler çıkaracak. Hemen sizlere yöntemi göstermek istiyorum. Elimde gördüğünüz üzere böyle bir orkide var. Bu orkide fazla sulama sonucu kökleri çürümüş bir orkide. Bakın şöyle yakından gösteriyorum. Çıkardığım zaman hemen zaten saksıdan çıkıyor. Çünkü sadece üst kökler ile tutunmuş ve içerisinde böyle bir sünger var. Orkidelerde bu tarz süngerler hep olur. Fakat yanlış sulamalar sonucu sünger fazla su çektiği için kökleri çürütür. Bakın sünger etrafındaki köklerin zaten çürüdüğünü görebiliyoruz. Sadece yeni çıkardık kökler ile tutunuyor. Bakın toprağı da çok fazla sulanmış. Şimdi böyle bir orkideyi nasıl yeniden canlandırabiliriz? Bunu sizlere göstereceğim. Öncelikle orkide kökleri etrafındaki süngeri çıkarıyoruz. Bu süngeri aslında orkideye çok bir zararı yok. Sadece doğru sulama yapmak gerekiyor. Eğer az sulama yaparsanız sünger bu kadar su çekmez ve orkidenize zarar vermez. Hemen süngeri çıkarıyorum. Bakın kurumuş iyice ve artık orkideye hiçbir faydası yok. Daha sonra orkidenin çubuklarını da çıkarıyoruz. Çiçek dallarına bağlı olan çubukları da çıkarıyoruz. Kök temizliğini iyi yapmamız gerekiyor. Bakın birkaç kökü var. Bu köklerde de çürüme var. Bu orkidemizin çürüyen ve kuruyan köklerini şimdi keseceğim. Kesinlikle yeşil olan kökleri kesmiyorsunuz. Sadece kuruyan ve içi boşalan, çürüyen kökleri kesmemiz gerekiyor. Ben de bu şekilde bakın sadece çürüyen kökleri kesiyorum. Çürüyen kökleri temizledim. Şimdi ikinci aşama olarak yıkayacağım. Orkideyi yıkadım ve şimdi üçüncü aşama olarak dezenfekte edeceğim. Bunun için limon kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar limonu bu suyun içerisine sıktım. Burada orkidemizin köklerini dezenfekte etmemiz gerekiyor. Köklerinde çürüme olduğu için tekrardan bu çürümenin devam etmemesi için 30 dakika kadar bu suyun içerisine bekleteceğim. Tabii bu esnada yapraklarında da bir hastalık ya da böcek olabilir. Bundan da emin olmak için limonlu su ile biraz bir ıslak mendili batırıp yapraklarında bakın bu şekilde dezenfekte ediyorum. Sizlere de tavsiyem eğer yeni bir ekim yapacaksanız, orkidelerinizi yeni bir saksıya alacaksanız öncesinde mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Çünkü yeni saksısında çürümenin ve hastalıkların devam etmemesi için. Evet, şimdi suyun içerisine koyup 30 dakika bekleteceğim. 30 dakika suda beklettiğim orkidemi yeni saksısına alacağım. Bugünkü yeni yöntemimiz için köpük lazım. Ben köpük kullanıyorum. İsterseniz sizler strafor kağıtları da kullanabilirsiniz. Köpüğü parçalara ayıracağım. Evet, bu şekilde küçük parçalara ayırdım ve bir büyük cam tabağın içerisine doldurdum. Orkidemizi şimdi içerisine oturtuyoruz. Bu yöntemde orkidemiz köpükler arasında rahat bir şekilde hava alarak köklerini büyütecek. Bakın her tarafına köpükleri koyuyorum. Bu köpüklerin sabit kalabilmesi için
üzerine ben şimdi çakıl taşı koyacağım. Çakıl taşı da özellikle su tutma kapasitesi yüksek. Hem orkide yeterli nemi sağlayacak, gelişimini desteklemiş olacak. Hem de sulama esnasında köpüklerin yukarı çıkıp suyun altta kalmasını da engellemiş olacak. Bu şekilde bakın üzerine çakıl taşlarını da koyuyorum. Orkide yapısı gereği hem ağaç üzerinde hem çam kabuğunda hem köpükte hem çakılda yetişebilecek bir bitkidir. Bu yüzden endişe etmenize gerek yok. Ve artık suyunu koyuyorum. Burada püf nokta, suyunu sadece kök uçları suya değinceye kadar koyuyoruz. Yani ölçü olarak orkidenizin kök uzunluğuna göre suyu belirleyebilirsiniz. Kökler suya 2 santim girdikten sonra artık su koymuyoruz. Orkidemiz bu yöntemde su desteğiyle sürekli hem köpükten hem de çakıldan nem almış olacak ve hızlı bir şekilde büyüyerek hem yeni yapraklar hem yeni kökler çıkarmış olacak. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken suyu azaldıkça su eklemeniz gerekiyor. Sizlere daha önce yine bakın strafor kağıdı ile yaptığım ve sonuç aldığım bir orkidemi de göstermek istiyorum. Bu orkidemde gördüğünüz üzere bakın yeni çiçek dalları çıkarmaya başladı. Bu yapmış olduğumuz yöntemde. Bu yöntemde orkideler nem akışı fazla olacağı için daha hızlı büyürler. Bakın sonraki aşamalarda nasıl çiçeklendiğini de görüyorsunuz. Bütün aşamalarını sizlerle paylaşmadım. Videomu daha fazla uzatmamak için. O yüzden kısa kısa göstermeye çalışıyorum. Yani köpükte ya da strafor kağıdında orkideleriniz gelişimini sağlar. Burada dikkat etmeniz gereken orkidelerinizi doğru konumlandırmanız. Bakın gördüğünüz üzere bu strafor kağıdının içerisinde orkidem yeni kökler de çıkarmaya başladı. Bu ortamı sevdiğini gösterir. Eğer bu yöntemi yaptığınızda orkidenizin gelişimi duruyorsa, aktif kökler ve yaprak çıkarmıyorsa bu ortamı sevmediği anlamına gelir. Bakın su oranında görüyorsunuz sadece kök ucu içerisine giriyor. Ve böylelikle orkideler bu yöntemde de gayet güzel bir şekilde büyürler. Hemen diğer orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın bu yöntemde bu orkidem hem yeni çiçek dalı çıkarabilir, hem orkideniz keyiki çıkarabilir, hem yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarabilir. Sadece bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Bu yöntemde kesinlikle sıvı bitki besini kullanmayın. Çünkü sıvı bitki besini köpüklerde ve taşta kalıntı bırakarak kokuya sebep olur. Sadece su ile bu orkidemizin gelişimini sağlayabiliriz ve bol ışık alarak orkidemiz bol bol çiçeklenip yeni yapraklar ve kökler çıkarabilir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.